Bazılarımız benzer maaşları alıyor. Aynı şehirde yaşıyoruz ama sonuçlar neden bu kadar farklı? Bazıları birikimlerini büyütürken bazıları neden sürekli fakirleşiyor? Cevap aslında basit. Para kazanmak başka, parayı yönetmek bambaşka bir beceri. Bugün sana fakir kalmamak için yapabileceğin yatırımları anlatacağım. Üstelik bunları yapmak için öyle yüksek sermayeler de gerekmiyor. Birincisi ve en önemlisi kendine yatırım. Para kaybedebilirsin, hissen düşer, dolar düşer, altın düşer ama bilgi hiçbir zaman değer kaybetmez. Zenginlerin ortak noktası en çok kendilerine yatırım yaparlar. Neler olabilir? Finansal okuryazarlık eğitimi olabilir, yabancı dil olabilir, kodlama, veri tasarımı gibi yeni beceriler olabilir. Satış ve pazarlama eğitimleri olabilir. Zenginleşmenin temeli kazanç kapasiteni artırmaktır. İkincisi acil durum fonu oluşturmak. Bir yatırım değilmiş gibi görünür ama ekonomik yıkımdan kurtaran şeydir. Hedef 3-6 aylık giderlerini bir kenara koymak. Diyelim ki benim bir aylık giderim ne? Sallıyorum hayati giderim 30 bin lira. 3-6 aylık yani 90 bin ile 180 bin lira arası bir para kenara koyacağım ki işsiz kalırım, bir şey olur, bir sıkıntı olur. Burada kendim hayatımı idame ettirebileyim. Peki bu parayı nasıl değerlendirebiliriz? Kesinlikle risksiz olması gerekiyor. İşte vadeli mevduat olur, katılım hesabı olur, düşük riskli para piyasası fonlarından birisi olabilir. Neden düşük riskli olacak? Neden işte garanti paralar olacak? Çünkü bu bir acil durum fonu. Ben acil durum fonumu gidip de riskli bir şeye yatırırsam, diyelim ki çok riskli bir hisseye yatırdım. Düştü. Yani acil bir durum oldu. Zararına satacağım. Param yatırım değil, daha da değer kaybetmiş olacak. Bu yüzden daha garanti şeylere yatırırsak bu parayı, lazım olduğunda da üzerine de biraz kar almış şekilde parayı çekip kullanabiliriz. Bu çok önemli. Üçüncüsü gelir getiren varlıklara yatırım yapmak. Fakirlik döngüsü şudur. Para gider sıfır. Zenginlik döngüsü ise para, varlık, gelir. Yani daha çok varlık, daha çok gelir şeklinde devam eder. Örneğin gelir üreten yatırımlarda baktığımızda temettü veren hisseler olur, kira gelirli gayrimenkuller olur, dijital varlıklar, e-kitaplar, kurslar, YouTube gelirleri gibi farklı gelir getiren varlıklar elde edinmek önemli. Dördüncüsü küresel varlıklar. Sadece kendi ülkene bağlı bir finans geleceği risklidir. Diyelim ki işte Borsa İstanbul'a yatırım yaparsın. Çok kötü bir haber çıkar. Senin borsan patlar gider yani. Tabii ki sonra yine geri gelir ama o anda çok büyük para kaybedersin. Bu yüzden küresel yatırım yapmak da mantıklıdır. Enflasyon, politika, faiz bu kararların hepsi senin burada yatırımını etkileyebilir tek ülkede yaparsan. Dolar, euro, sterlin gibi rezerv para birimlerine yatırım yap. Hani ben yabancı borsada anlamam dersin ama en azından ne bileyim dolar, euro, sterlin gibi böyle paralara, altına vesaire para koyup hani global haberlere göre de yatırım yapmış olursun. İşte global endeks fonlarına yatırım yapabilirsin. Teknoloji devlerine yatırım yapabilirsin. Apple, Microsoft gibi yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Sadece bir örnek. Unutma, para dünyada neredeyse sen de orada olmalısın. Beşincisi de kendine ait bir iş, yan gelir gibi bir şey yapman gerekiyor. Çalışarak zengin olan var ama tek gelire güvenip zengin kalan çok az. Zenginlerin ortak noktası birden fazla gelir kaynağı olması. Örnek vermek istersek işte danışmanlık, freelance işler, işte ticaret, dijital ürünler üzerinden. Sonra işte YouTube, TikTok, Instagram içerikleri gibi yerlerden pasif gelirlerin gelmesi. İşte Airbnb, araç kiralama, küçük ölçekli girişimler gibi böyle bir yandan sürekli para akışını sağlamak bu zenginlerin de ortak noktası diyebilirim. Küçük başla ama mutlaka başla. Hani küçük, yani bundan ne olacak diye düşünmeyin. Hiç başlamamaktansa küçük başlamak önemlidir. Fakirlik çoğu zaman bir yazgı değil, finansal alışkanlıkların bir sonucudur. Bugün anlattıklarım yüksek sermaye istemiyor. Sadece kararlılık istiyor. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, yeni finans videoları için de abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.